Herkese merhabalar. Eser'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çatlamadan, kırılmadan yapabileceğiniz nefis bir portakallı saray lokumu tarifi paylaşacağım. Kolay bir tatlı tarifi olduğu için kesinlikle yaparken hiç yorulmayacaksınız. Dilerseniz hemen bu güzel tarifin yapımına başlayalım. Bu tarif için büyük boy 30'a 40 santim ebatlarında fırın kabı kullanıyorum. Siz de aynı şekilde büyük boy fırın kabı kullanabilirsiniz. Öncelikle tereyağıyla her tarafına gelecek şekilde iyice yağlıyorum. Daha sonra üzerine bolca Hindistan cevizi serpiştiriyorum. Tereyağı sayesinde Hindistan cevizini de sararken herhangi bir kayma olmayacak. 2 su bardağına yakın Hindistan cevizini serpiştirdikten sonra tepsimi dolapta dinlenmeye bırakıyorum. Muhallebimiz için öncelikle uygun bir tencerenin içerisine 1 litre sütü ilave ediyorum. 5 su bardağı süte denk geliyor. Daha sonra içerisine 1,5 su bardağı şeker, 1,5 su bardağı un ilave ediyorum. Ve çırpma teliyle tüm malzemelerimi iyice karıştırıyorum. Bu aşamamız çok önemli. Unu iyice sütün içerisinde eritiyorum. Gördüğünüz gibi unun tamamını erittikten sonra artık muhallebimi ocakta pişirmeye alıyorum. Tenceremi ocağa aldıktan sonra altını yüksek ateşte yaktım. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağım. Sürekli karıştırarak kaynamasını bekliyorum. Muhallebimiz kaynamaya başladı. Altını kısıyorum ve sürekli karıştırarak kıvam almasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi muhallebimizin kıvamı katılaştı. İstediğimiz kıvama gelen muhallebinin içerisine bir paket vanilya ekliyorum ve iyice çırpıyorum. Ve son olarak içerisine 50 gram tereyağı ilave ediyorum ve tereyağı eriyinceye kadar karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi tereyağı iyice eridi. Muhallebimizin kıvamı gayet iyi oldu. Hemen altını kapatıyorum ve ocaktan alıyorum. Muhallebimin daha pürüzsüz olması için bir mikser yardımıyla iyice çırpıyorum. Siz isterseniz mikserle çırpmayabilirsiniz. Ben daha pürüzsüz bir kıvam olması için mikserle çırpmayı tercih ediyorum. Şöyle size muhallebinin kıvamını göstermek istiyorum. Kıvamı gayet güzel oldu. Hemen hazırlamış olduğum tepsinin içerisine muhallebimi döküyorum. Muhallebi hemen donacağı için bu işlemleri hızlı yapmamız gerekiyor. Tamamını döktüğüm muhallebinin üzerine spatula yardımıyla düzeltiyorum. Dikkatli düzeltiyorum ki alt tarafındaki Hindistan cevizleri oynamasın. İyice düzelttikten sonra muhallebiyi soğuması için kenara alıyorum. Portakallı muhallebimiz için uygun bir tencerenin içerisine taze sıkılmış 3 su bardağı portakal suyu ilave ediyorum. Siz isterseniz hazır portakal suyu da kullanabilirsiniz. Portakal suyunun üzerine 1 çay bardağı şeker, 2 yemek kaşığı un ve 1 yemek kaşığı nişasta ilave ediyorum. Ve malzemelerimi çırpma teliyle iyice karıştırıyorum. Buğday nişastası veya mısır nişastası fark etmez. İkisi de kullanılabilir. Hiç topaklaşma kalmayacak şekilde tüm malzemelerimi karıştırdım. Muhallebimi hemen ocağa alıyorum. Muhallebiyi sürekli karıştırarak kıvam almasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi muhallebimiz kıvam almaya başladı. Muhallebimizi kısık ateşte 5 dakika kaynattıktan sonra istediğimiz kıvama geldi. Bu kıvama geldikten sonra hemen ocaktan indiriyorum.
Portakallı muhallebiyi hiç bekletmeden hazırlamış olduğum sütlü muhallebinin üzerine döküyorum ve hızlıca spatula ile düzeltiyorum. Portakallı muhallebimizi de düzelttikten sonra dinlenmesi için 15 dakika kenara alıyorum. 15 dakika sonra hemen muhallebimizi dilimlere ayırıyorum. Bu süreyi çok fazla uzatmayın. Eğer muhallebiniz çok fazla soğursa sararken çatlaklar meydana gelecektir. Saray muhallebisini dilimlere ayırdıktan sonra sarma işlemine başlıyorum. Kıvamı yumuşak olduğu için istediğimiz şekilde sarabiliyoruz. Herhangi bir kırılma, çatlama olmuyor. Sarmış olduğum saray muhallebilerinin her tarafını Hindistan cevizine buladıktan sonra sunum tabağıma yerleştiriyorum. Tüm tariflerim gibi bu tarifimde de kullanmış olduğum malzeme listesi açıklama bölümünde bulunmakta. Kaçıran arkadaşlarımız videonun altındaki açıklama bölümünden ulaşabilirler. Saray muhallebilerinin tamamını sardıktan sonra üzerini süslemek için portakal rendesi kullanıyorum. Saray muhallebimiz artık sunuma hazır. Gördüğünüz gibi çok lezzetli görünüyorlar. Eminim ki portakalın bol olduğu bu mevsimde kışın vazgeçilmeziniz olacak bir tarif. Şöyle sizlere kıvamını da yakından göstermek istiyorum. Yumuşacık güzel bir kıvam oldu. Eminim ki kışın favoriniz olacak bir sütlü tatlı oldu. Sizler de denediğiniz zaman vazgeçemeyeceksiniz. İsterseniz ikiye katlayarak da sunum yapabilirsiniz. Saray muhallebimizin kıvamı da görüntüsü de çok güzel oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Sizler saray muhallebisinin son halini izlerken ben artık veda etmiş olayım. Bugünlük de bir lezzetli tarifin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Deneyecek olan arkadaşlar yorumlar kısmında düşüncelerini benimle paylaşabilirler. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.